böyle bir kumaş var. Burada desenli bir kumaş olduğu için ortadan ikiye ayırdım ben kumaşımı ve iki kat üst üste koyup kıvırdım. Yani bu kısımda iki tane şöyle gördüğünüz gibi kumaşım var. Öyle katladım. Bunu yapmamın sebebi kumaşımdaki yüz desenlerinin üst üste gelmesini sağlamak. Öncelikle bu uç kısımdan 15 santime ayarlıyorum. Ve şöyle ölçüm kaçmasın diye bir tane iğne takıyorum. Aynı şekilde buradan da bir 15 santim ayarladım. İğne takmadan da yapabilirsiniz. Ben şimdi daha net gözüksün diye yaptım. İğnelerimin olduğu yerden şöyle mezuremi koyuyorum. Ve bu parçayı kesiyorum. Şöyle dümdüz kesmiş oldum. Aynı şekilde buradan da bir 15 santime iğnemi yerleştiriyorum. Burada şimdilik kalabilir. Evet, iğnelediğim yerden şu alt kısmına kadar 68 santim ya da 70 santim ortalama şöyle yuvarlayarak ölçümü rastgele alıyorum. ...68 santim şuraya denk gelmiş oluyor. Burada da böyle göz kararı kesiyorum mezuremi takip ederek. İsterseniz düz de kesiş yapabilirsiniz. Şöyle düze yakın, hatta daha şık olacağını düşünüyorum. Parçamı da ayırdım. Tam 68 santime bir iğne taktım ve buradan böyle dümdüz aşağı kadar kesiyorum. Evet, kalıbımı çıkarmış oldum aslında. Hazır oldu. Bu arada bu genişliği de hemen söylüyorum size. Burası da 67 santim oldu. Standart ölçüye sahip olduğu için small, medium, large bütün bedenler bu kalıpta uygulayabilirler. Evet, şimdi kalıbımı açıyorum. Şöyle. Yüzüne
gelecek şekilde yerleştirdim. Ve şuralardan şöyle iki taraftan da düz dikişle dikiyorum. Evet, parçalarımı diktikten sonra tam şu orta noktasından tutuyorum. Ve kumaşımı şöyle katlıyorum. Evet, aslında bu dikişle orta dikişi yapmış olduk. Şimdi buradan böyle düz dikişle paça kısmının ağını kapatmış oluyoruz. A kısmını da birleştirdikten sonra parçam bu şekilde gözüküyor. Yakamda böyle bir görüntü var. Şimdi şurası kol altı evi olacak. Bunun için şöyle kumaşımı alıyorum. 2 tane içeriye doğru kıvırıyorum. İğneliyorum ve bütün iki kenarında koltuk altlarını bu şekilde kapatıyorum. Aynı işlemi şöyle bacak uçlarına da yapacağım. Yani incecik buraları da böyle 2 tane kıvırıp iğneleyeceğim ve düz dikişle dikeceğim. Yaka kısmını kıvırdıktan sonra şöyle koltuk altının uzunluğunda lastikler kestim. Bunlarla koltuk altının biraz daha büzerek derli toplu gözükmesini sağlayacağım. Şöyle tel tokamı taktım. Şuradan koltuk altından lastiğimi geçiriyorum. Evet, bu uçlarını hemen ben iğne iplikle sabitleyeceğim. Siz isterseniz makine dikişiyle de yapabilirsiniz. Şuralarını tekrar kıvıracağım için iğne iplik daha kolay geldi açıkçası. Şöyle iğne iplikle sabitliyorum ki uçları kaçmasın. Çok temiz dikiş yapmanız gerekli değil çünkü yakayı kapatırken zaten burayı da yok etmiş olacağız.
şöyle yaka altımı büzmüş oldum. Diğer tarafa da aynı işlemi uyguluyorum. Daha sonra şöyle uzunluğu, yani kalınlığı 5 santim, uzunluğu da 50 santim 2 tane şerit kestim. Bunları şöyle katlayıp tersinden şöyle düz dikişle dikiyorum. Askılarımı yapmış olacağım. Diktikten sonra çengelli iğne yardımımla tersine çevireceğim. İki parçamı da şöyle iğneledim, içine sokuyorum. Şöyle diğerini de yapıyorum. Evet, şimdi kollarını lastik yapmıştık zaten. Şu yaka kısmımı şöyle ikiye katlıyorum. Evet, bu yaka kısmımı şöyle ikiye katlıyorum. Zaten lastiklerin başladığı yerler belli. Yakamı iğneliyorum. Bu arada bu iplerimi de dikişlerini böyle tam orta noktaya getirerek ütüledim. Bu parçalarımı şöyle alıyorum. Tam ortadan ikiye denk gelecek şekilde şöyle makasımla kesiyorum ve 4 tane askı elde etmiş oluyorum. Şimdi bu askıların da buralarına şöyle orta noktası arkaya gelecek şekilde şöyle ikiye katlayıp yani bu yaka kısmını yaparken iplerimi de birleştirmiş oluyorum böylece. Şöyle tekrar gösteriyorum. Küçük kısmı içeriye sakladım. Bu tarafa da aynı işlemi uyguluyorum. Düz dikişle buralarından dikeceğim iki yakamında. Tulumumun tüm dikişleri diktikten sonra böyle kocaman bir şey gibi gözüküyor ama üzerimde gerçekten çok şık duruyor. Bu arada bu iplerinin uçlarını ben dikiş atmadım, direkt düğüm attım. Siz isterseniz buraları kapatabilirsiniz de. Şöyle kolları lastikli, yaka detayları ve tulumum sürekli üzerimden çıkarmayacağım parçalardan biri olacağını düşünüyorum. Sizler de projelerimi yapıyorsanız Demet Kurtdere Instagram hesabından yaptığınız ürünlerin bana fotoğrafını atmayı ve YouTube kanalıma abone olup bildirim butonunu açmayı unutmayın. Bir başka projede hoşça kalın.